Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Saatlik grafiklerde ne demiştik? Şurada bir çift dip oluşabilir demiştik. 21, 24, 21, 17. Bu bölge kırılacak olursa da aşağıda 20.69, 20.58'e kadar düşüşler normal karşılanır demiştik. Ve bu bölge kırıldıktan sonra da bu destek bölgesine kadar şu an ulaşmış durumdayız. Tam da bu bölgeden bir tepki almaya çalışıyor ancak burada alımların henüz güçlenebildiğini söylemek için çok erken. Yukarıda 20.93, 20.88'lik takip edeceğimiz direnç bölgemiz. Bunun da hemen üstünde 21.13, 21 bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Yalnız bugün ben daha geniş açıdan biraz bakmak istiyorum grafiklere. Günlük grafiklere geldiğimiz zaman bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesi de hemen aşağıda 20.35'ten geçmekte. Yalnız bu Fibonacci seviyelerini çekerken şuna dikkat etmek gerekir. İki türlü grafik çeşidi vardır. Logaritmik ve lineer olarak bakılan. Fibonacci seviyelerini çekerken özellikle günlük 4 saatlik grafiklerin üstündeki zaman dilimlerinde mutlaka logaritmik grafikler kullanılmalı. Burada da logaritmik grafiklerden baktığımız zaman 20.35'i görüyoruz. 20.35'e kadar düşmesi normal deriz. Ancak lineer grafiklere döndüğümüz zaman da bakın şu an tam da %61.8 seviyesinden destek bulmuş durumdayız. Şöyle grafiği yakınlaştırırsak tam bu bölgeden şu an bir tepki almaya çalışıyor. Burada da tüm bu seviyelerin özellikle Fibonacci seviyelerinin şöyle bir özelliği vardır. Bunlar böyle mistik, mucizevi seviyeler, rakamlar değildir. Dünyada traderlar ve yatırımcılar bu seviyeleri kullandıkları için bu seviyeler çalışır. 1 milyon yatırımcı bu seviyelere bakarak pozisyon kapatıp veya pozisyon açtıklarında ister istemez bu seviyeler çalışmış olur. Kısacası söylemek istediğim şey evet aşağıda 20-35'lere kadar sarkmalar normal karşılanır. Ancak bu bölgede de önemli bir alıcı kitlesi olabilir. Dünyada çoğunluk lineer mi, logaritmik mi bakıyor şu an için bunu bilemeyeceğimizden dolayı böyle de bir hatırlatmayı, uyarıyı yapmak istedim. Aynı zamanda günlük grafiklerden baktığımız zaman da bir formasyonumuz var. Onu da göstermek istiyorum size. Geçmiş analizlerimde gene bahsetmiştim bu formasyondan. Burada bir ters çanak formasyonu oluşmuş olabilir. Dolayısıyla şu anki bu destek bölgemiz kırılacak olursa aşağıda 16.60'lara kadar bakın bir düşüş hedefi olabilir bu formasyondan ötürü. Bu ters çanak formasyonunun da hedefi şöyle hesaplanır. Şu yükseklik kadar bir düşüş beklenir destek kırıldığı takdirde. Aynı zamanda bu ters çanak formasyonu ters fincan kulp formasyonuna da dönüşebilir. Eğer bu fincan kulp formasyonuna dönüşecek olursa da şu çanak formasyonunda oluşan bakın burada bir dip bölgesi vardır. Bu geçtiğimiz haftalarda 24.70 kırılmazsa bir düzeltme gelir dediğimiz süreçteki bu yatay band. Bu yatay bandın destek bölgesi direnç olarak çalışacak şekilde burada bir ters fincan kulp formasyonu da yapabilir. Böyle bir durumda da nihai hedef gene 16.60'lar olacaktır. Fakat öncelikle şu kulbun oluşmasını bir göreceğiz ve sonrasında tekrar bu destek bölgesine gelip kırılım gerçekleşirse öncelikle şu kulp yüksekliği kadar bir düşüş arkasından da çanak yüksekliği kadar ikinci bir düşüş beklenir. Uzun lafın kısası gerçekten çok kritik seviyelere geldik. Aşağıda 20.35 desteği çok önemli olacak. Bu logaritmik grafiklerden %61.8 seviyesinin geçtiği seviye çok önemli olacak. Ben gene her gün elimden geldiğince saatlik grafiklerden bu seviyelerin kırılıp kırılmadığını yakından takip ediyor olacağım. Ve sizlerle de bu videolarda bu seviyeleri paylaşmaya devam edeceğim. Bugün için aşağıda 20.58 altında kapanışlar görüyor muyuz? Buna dikkat edeceğiz. Yukarıda da 20.93 önemli seviyemiz olacak. Şimdi buradan hızlıca bir altına geçelim. Ons altında da takip ettiğimiz destek bölgemiz 1086-1080 seviyesinden geçmekte. 1080'in kırılmaması gerekiyor. Burada da satışların derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Şöyle 4 saatlik grafiklere dönüp gelecek olursak burada takip ettiğimiz direnç bölgemiz ise 1822-1818 bölgesi. Bu bir önceki dibimiz. Şimdi direnç olarak çalışacak mı yoksa bunun üstüne atmayı başaracak mıyız? Bu seviye oldukça önemli
önemli olacak yukarıda. Aynı zamanda bu direnç kırılacak olursa şu yatay banda da geri döndüğümüzü söyleriz. Ancak aşağıda bugün için kritik seviye 1806-1801 seviyesi olacak. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da 86-14'ü takip edecektik. 86-14-85-84 direnç bölgesini. Bunun üstünde hareketler gelirse altın ve gümüşte desteklerin kırıldığı bir süreç takip edilir demiştik. Şu an içinde bu süreci takip ediyoruz. Aşağıda 85-84 önemli destek bölgemiz olacak. Yukarıda da bugün için son oluşan direnç bölgemiz 87-90-87-72 bölgesini takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde hatırlarsanız düşüşlerin oldukça sert geldiğini söylemiştik ve daha henüz altın ve gümüş %38.2 ve %50 seviyelerinde olduğu dönemde platin %61.8 seviyesinin geçtiği bölgede destek oluşturmuştu. Dolayısıyla platinde son gelen satışlar önceki sert düşüşlerinden dolayı biraz zayıf kalmış durumda ve bakın burada bir çift dip hareketi gerçekleştiriyor. Platin aşağıda 900 seviyesini koruduğu sürece burada tekrar bir dönüş süreci takip edilebilir ve bu çift dibin çalıştığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 966 direncinin geçilmesi lazım. O takdirde şu yükseklik kadar bir yükselişi tetikler. Bu da zaten altın ve gümüşte tekrar bir dönüş sürecini yaşadığımız dönemi bize gösteriyor olacak. Buradan hızlıca paladyuma geçelim. Paladyumda takip ettiğimiz destek bölgemiz 1448-1431 bölgesiydi. Bu bölgeyi şu an için kırmış durumda ve direnç olarak çalıştıracak mı? Bunu takip edeceğiz. Bugün için aşağıda takip edeceğimiz destek bölgesi 1383-1359 bölgesi. 1359'un kırılması hafta sonu yaptığım analizde de bahsettiğim o sert satışların devamı anlamına gelecek. Ne yazık ki paladyumda görünüm çok hoş değil diyebiliyorum. Buradan haftalık grafiklerde bir Brent petrole de bakalım. Brent petrolde değişen bir şey yok. Yukarıda 90 seviyesini takip edeceğiz. 90 dolar üstünde hareketler, yükselişleri tetikler. Şu düşüş trendinin sonlandığını bize gösterir. Aksi takdirde de aşağıda 60-65 desteğini takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram gümüşte 13-14 altında kalıcı olduğumuz takdirde aşağıda 12.64-12.27 desteği önemli olacak demiştik. Şu an için bu desteğe ulaşmış durumdayız. Burada da 12.27 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde satışların derinleştiği ve aşağıda 11.75-11.47'lere kadar satışların devam ettiği bir süreci takip ederiz. Bugün için bu destek bölgemiz çalışacak mı? 12.27 altında kapanışlar gelecek mi? Çok önemli olacak. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da destek olarak 1107-1000 seviyesini takip ediyorduk. Bugün itibariyle 1000 altında hareketler görüyoruz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 1092-1085. Bunu geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim. Bu 1085 desteği korunacak mı? Bu çok önemli olacak. Dolar Türk lirasında hafif hafif yükselişler görüyoruz. 18.88'e geldik şu an. 18.80 üstüne çıkmaması için oldukça uğraşmışlardı. Fakat tabii artık tutmak gittikçe daha da zorlaşacaktır dolar Türk lirasını. Dolayısıyla bu dolar Türk lirasının desteği bu şekilde devam ettiği sürece onsların düşüşüne nispeten zayıf katılımda bulunacaktır gramlar. Daha güçlü durmayı başaracaktır. Onslara olası bir alım geldiği zaman onun da karı ile birlikte gram yatırımcısının oldukça karlı çıkacağı, kazançlı çıkacağı bir süreç oluşacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Burada şöyle sorular alıyorum. Dolar satıp altına, gümüşe geçmek mi doğru yoksa dolarda bekleyelim mi gibisinden. Benim portföyümde her üçünden de mutlaka var. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ve son dönemde özellikle dövizi fiziki taşımayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu seçim sürecinde ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız? Yani en azından 2-3 aylık, 4 aylık süreçlerde geçimimizi sağlayacak bir birikimin fiziki olarak taşınması taraftarı olduğumu söylemek isterim. Bunun dışında da altın, gümüş ve dolardan bir portföy oluşturmak her zaman çok daha sağlıklı olmuştur. Hiçbir zaman tek bir tanesine yatırım yapmamanızı öneririm diyebilirim. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.